Herkese selam millet. Bugün öyle bir video ile karşınızdayım ki aslına bakarsanız bu konuya daha önce kanalda yer vermiştik. Fakat gelen sorular azalacağına daha da artınca ya biz bu konuyu tekrardan bir konuşalım, tekrardan bir uzun uzun anlatalım da kafa karışıklıklarına engel olalım. İnsanlar da bilgilensin istedik. Bugün bu videonun konusu motosiklette boy ve denge. Dedim ya bir sürü kafa karışıklığı var diye. İşte bu kafa karışıklıklarına neden olan aslında tek bir durum var. O da bu olayla alakalı. Yani motosikletle alakalı herhangi bir bilgisi olmayıp da fikri olan insanların etrafımızda çok olması. Özellikle de yeni motosiklete başlayan kardeşlerimize boyu uzunsa ya sen bu boyda bu motora nasıl bineceksin? Utanmıyor musun? Ya da boyu kısaysa bu boyunla bu motoru nasıl taşıyacaksın gibi garip argümanlarla karşılarına gelmesi bu korkuya neden oluyor. Fakat ortada korkacak hiçbir şey yok. Bugün size iki tane antrenman göstereceğim. Evet, bu antrenmanları Türkiye'de maalesef çok sayılı eğitim kurumlarında görüyorsunuz. Çok sayılı eğitmenler veriyor. %90'ı vermiyor ama bu videodan sonra %90'ı vermeye başlayacaklar eminim. Bu iki antrenmanla bu korkuyu tamamen ortadan kaldıracaksınız ve çok güzel bir şekilde tamamen hisle olay yürümeye başlayacak. Motorunuzda da harikulade gezmeye başlayacaksınız. Şimdi iki antrenman var dedim ya. Bunun birincisini başlıyoruz yapmaya. Birinci antrenman için boş bir alan buluyoruz böyle. Ve motoru gezdirmeye başlıyoruz. Motoru gezdirmeye başlamak mı dediğinizi duyar gibiyim. Abi o bizi gezdirmeyecek mi? Ya biz motorla gezmek için motoru aldık. Biz mi motoru gezdireceğiz diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu motor 170-180 kilo bir motor. Modeline göre 200 kilolara, 250 kilolara, 300 kilolara kadar çıkıyor. Bizim bu motorun ağırlığına alışmamız için, o korkuyu atlatmamız için ilk önce bizim bu motoru gezdirmemiz lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Böyle boş bir alan buluyoruz. Motoru boş vitese alıyoruz. Scooter olabilir. Scooter'da da ayaklarını kaldırıyoruz ve başlıyoruz motoru iterek gezdirmeye. Bu size motorun ağırlığına alışmanıza, motorun nerede devrilip nerede devrilmek istemeyeceğini anlamanıza yarıyor. Şimdi nasıl yapıyoruz? Motorun yanına geldim. Ayaklığı mutlaka kaldırıyorum. Çünkü yürürken ayağıma gelebilir. O çok fena can yakar. Onu size söyleyeyim. Vites boşta. Başlıyorum motoru ittirmeye. Motoru böyle ittirerek gezdiriyorum. Hep o mu beni gezdirecek? Biraz da ben onu gezdireyim diyorum. Başlıyorum gezmeye. Şu şekil. Başlıyorum gezmeye. Motorun ağırlığını iyice hissediyorum. Ve bu motoru iterken de ya bunda o kadar korkulacak bir şey yokmuş diye bir yandan da düşünüyorum. Şimdi geldik ikinci antrenmana. Fakat buna geçmeden önce birincisini 4-5 kere, hatta siz böyle rahatça yapabiliyorum artık diyebildiğiniz seviyeye gelene kadar yapmaya özen gösterin. Bu ikincisi biraz daha kazık. Onu baştan size söyleyeyim. Ama yaptığınız zaman da ya hakikaten bayağı başardım ben bunu diyebileceğiniz bir antrenmandır bu. Onları şöyle yapıyoruz. Motosikleti aldık. Ayaktan kaldırıyoruz. Tek elimizle motoru dengede tutmaya başlıyoruz. Bakın burada tek elimle tutuyorum. Bunu manetten olabilir, aynadan olabilir. Bu motor tek kişilik, arkadan nereden tutacağım bilmiyorum. Koltuktan olabilir, çantadan olabilir. Başlıyoruz motorun etrafında 360 derece gezmeye. Bakın şimdi aynadan tutuyorum. Buraya geldim. Diğer aynaya geçtim. Motorda herhangi bir devrilme durumu yok. Buraya geldim. Buradan tutuyorum. Motor sallanıyor ama devrilmiyor. Arkaya geldim. Koltuktan tuttum. Sonra buraya geldim. Tekrar aynadan tuttum. Yani şu motoru dengede tutmak aslına bakarsanız şu aynayı tuttuğum kadar kolay bir şey. Yani 180 kiloyu biz yolda giderken üzerimizde taşımıyoruz. 180 kiloyu biz yolda giderken sırtımızda taşımıyoruz. Motora ağırlığını taşıtmayı öğreniyoruz burada. Bu dediğim antrenmanı da 4-5 tekrar, sizin durumunuza göre 10 tekrar gerekirse yapın. Ondan sonra motora kendi ağırlığını taşıtmayı öğreneceksiniz. Tekrar gösteriyorum. Aynadan tutuyorum motoru. Buraya geldim. Diğer aynaya geçtim. Buraya geldim. Manetten tutuyorum. Arkaya geldim. Koltuktan tutuyorum. Buraya geldim.
tekrardan manetten tutuyorum ve motor devrilmeden ayakta durabiliyor. Bir uyarım var, onu mutlaka yapmam lazım. Sonra abi sana uydum, motoru düşürdüm, grenajlar çizildi demeyin. Motorunuzda mümkün mertebe takoz varsa bu sistemi tek başınıza deneyebilirsiniz. Ama eğer takozunuz yoksa bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Siz bu hareketleri yaparken, motoru gezdirirken ya da etrafında dönerken bir arkadaşınız da size paralel diğer taraftan tutup olası bir denge kaçmasında motoru kurtarabilir, motorun düşmesine engel olabilirsiniz. Şimdi motoru düşürmek, motoru yatırmak dediğimiz zaman da şu konuya da özellikle değinmek istiyorum ki arkadaşlar şöyle bir algı var kafada. Motor yere yatarsa işte değeri düşer. Motor yere yattıysa, yan yattıysa o motorun bir yerine bir şey olmuştur, bir arıza çıkmıştır vesaire gibi durumlar var. Böyle bir konu yok arkadaşlar. Motosiklet bu, düşer, kalkar. Ben 10 yıldır motosiklet kullanan biriyim ve geçenlerde ayaklığı açmayı unuttum, motoru yine yatırdım. Yani uzun yıllardır motor kullanan insanların motorları bile yan yatabiliyor. Ben acemiyim, ya bak motoru yan yatırdım, bak elimden kaçırdım, yan düştü, bir şey oldu diye kendinizi de fazla üzüp yıpratmanıza gerek yok. Şöyle bir uyarıyı da hemen yapmam lazım. Motosiklet eğer yatmaya karar verdiyse yatar. Yani belirli bir açıya geldikten sonra siz o motoru tutamazsınız. Burada sağlamanız gereken güvenlik, motoruma bir şey olsun olmasın değil, kendi güvenliğinizi sağlayın. Hemen oradan ayağınızı çekin, motor ayağınıza düşmesin ve motor baktınız artık durdurulamayacak bir yerde yere doğru gidiyorsa onu tutmaya çalışıp belinizi de sakatlamayın. Motor yere düşecektir. Sonra yerden rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Şimdi videomuzun ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde motosiklette oturuş pozisyonunu anlatacağım. Özellikle uzun boylu kardeşlerimiz burayı dikkatlice dinlesinler. Çünkü o işte ya sen bu boyla bu motora nasıl oturuyorsun diyenlere asıl cevap vereceğiniz konu burası. Şimdi önümü de kapatayım siz daha rahat görebilin diye. Günümüzde bazı eğitmenler her ne kadar motora bindiğinizde dimdik oturmanız gerektiğini, böyle motor kullanmanız gerektiğini söylese de buna asla inanmayın. Öyle bir şey yok çünkü. Motosiklette dünya literatürüne geçmiş bir oturuş pozisyonu vardır. O da omuzlar düşük, sırt kambur, kollar yere paralel, bilekler ve kollar serbest. Bu arada bu çok önemlidir. Buna dikkat edin. Çünkü motora ilk başladığınız zaman gayri ihtiyari hepimiz bunu yaptık. Kollar kasılır. Bu kolları kasılmasını önlemek için de kendimizi yolda işte nasıl geniş gör, bakışını genişlet diye telkin ediyorsak da kolları da serbest bırak diye telkin edeceğiz. Şu hareketleri yapacağız. Parmakları arada hareket ettireceğiz. Motoru buralarla değil, dizimizle taşıyacağız. Dizlerle motoru kilitleyeceğiz. Motora oturduk. Sırt kambur, omuzlar düşük. Bakış karşıda, bu şekilde motoru kullanıyorum. Asla ve asla burayla taşımıyorum motoru. Dizlerimle de kilitliyorum. Rahat bir şekilde motoru kullanıyorum. Benim inceleme videolarıma bakın. Ben 1.92 boyunda bir adamım. Vespa'da inceledim. Enduro motor da inceledim. Normal bir motosiklet de inceledim. Bugün de kendi motorumun üzerindeyim. Yani siz motorun üzerinde o dediğim gibi dünya literatürüne geçmiş o standart motosiklet oturuş pozisyonuna oturduğunuzda herhangi bir sorun olmayacaktır. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Oturuş pozisyonuyla alakalı bir diğer durumda kısa boylu kardeşlerimizle alakalı. İşte az önce anlattım ya, motoru taşıma, motoru gezdirme, ağırlığa alışma durumu. Yolda gidiyoruz biz. Bir kırmızı ışıkta durduk. İki ayağımızı birden yere koyarak motorda durmuyoruz. Sağ ayağımız devamlı arka frenin üzerinde. Sol ayağımla yere koyuyorum ve burada dengeli bir şekilde, rahat bir şekilde duraksayabiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen de bak ayağının tamamını basmışsın, bize artistlik yapıyorsun. Bak şimdi ne yapıyorum? Balerin duruşu. Ya şu duruşta bile ben bu motora dengeli bir şekilde tutabiliyorum. Dengeli bir şekilde durmasını sağlayabiliyorum. Yani ağırlığa alıştığınız zaman, dediğim antrenmanları yaptığınız zaman bu motorun ağırlığı size yük olmamaya başlıyor.
Şimdi toparlamak gerekirse ne yapıyoruz? Bu gösterdiğim 2 antrenmanı da rahat bir şekilde yapabilecek seviyeye gelene kadar tekrarlıyoruz. Sonrasında da etraftan gelen bu saçma sapan fikirlere kulak asmayı bırakıyoruz ve motorumuzla güzel vakit geçirmeye bakıyoruz. Unutmayın, motosikletin üzerinde nasıl durduğunuz değil, o motosiklette nasıl vakit geçirdiğiniz önemlidir. Bolcana gezin, keyif alın ve anılar biriktirmeye devam edin. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için de bizim kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.